IŞİD'in kısa zamanda Irak'ta ve Suriye'de bazı toprakları ele geçirmesini ve Batı'nın buna karşılık ciddi bir tepki vermemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, IŞİD, Türkçe'de IŞİD, yani Türkiye'de IŞİD deniyor, Araplar DAEŞ derler. Yani devlet İslamiye, Irak ve Şam. Irak, Şam İslam Devleti yani. Böyle bir örgüt ortaya çıkıverdi son zamanlarda. Ne olduğu belirsiz. Hatırlayın 10 sene evvel, 10 sene kadar önce, 12-13 sene kadar önce El-Kaide diye bir şey ortaya çıkmıştı. Birdenbire bilmediğimiz bir şey ortaya çıkıverdi. Şimdi de ondan koptuğu söylenen IŞİD ortaya çıktı. El-Kaide'den ayrılma. El-Kaide'yi de dinlemiyor. El-Kaide'nin liderini de dinlemiyor. El-Nusra cephesi ve El-Kaide'den ayrılmış. Kendi başına ve nasıl oluyorsa birdenbire Musul şehrini ele geçirebilecek bir kuvvete sahip oluyor. Bunu benim külahıma anlatsınlar. Böyle bir şey mümkün değil. Dün ortaya çıkacak bir örgüt, bir örgütten ayrılacak. Merkezden ayrılan hangi örgüt bu kadar güçlenmiştir? Ve kısa bir sürede. Ve şu anda Suriye'de ve Irak'ta savaşıyor. Bu kadar büyük bir güç. Ve tanklar, Musul'daki tanklar terk edildi, bunlara bırakıldı. Irak ordusu nerede? Başka bir yöntem, daha güzel, daha akıllıca bir yöntem geliştirdiler. Ve şu anda Müslüman öldürüyor. Ne güzel işte. Amerikan askeri ölmüyor. Kimse Amerika'dan nefret etmiyor. Ne güzel işte, adam planını yapmış. Suriye'de şu anda Beşşar'la savaş bitti neredeyse. Neredeyse bitmiş gibi. Küçük bazı şeyler var sadece. Çatışmalar var. Orada olan çatışma şu an tamamen IŞİD ile En-Nusra cephesi arasında ve oradaki diğer cephe İslamiye arasında, yani İslami gruplar arasında şu an savaş. Ve Beşşar kaybettiği yerleri geri alıyor şu anda. 3 sene 4 sene evvel bu olay ilk başladığı zaman söylemiştim. Bu iş yanlış, bu iş böyle olmamalıydı. Cemaat olmazsa, kadro olmazsa, plan olmazsa, eğitim olmazsa olacağı budur. Ve bir mağlubiyet var Suriye'de. Ve IŞİD Beşşar'a karşı savaşmıyor. Irak'ta da aynı durum. Irak Şam İslam Devleti diyor. Ben size soruyorum. Bu şekilde Suriye'de ve Irak'ta İslam Devleti kurulabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? 3-5 kişi bir örgüt. Destekleniyorlar, silah veriliyor. Destekleniyorlar. Ve bunlar 3-5 kişi büyütülüyorlar. 3-5 adamla, 3-5 bin de olsa yani, bir devlet kurulabilir mi? Hem Irak'ta hem de Suriye'de. Böyle bir şey mümkün mü yani? Besbelli bir proje için kullanılıyorlar ki yarın kağıt peçete gibi kullanılıp atılacaklar. Ve Amerika'nın yeni projesi Müslümana kırdırmak, İslam'a karşı İslam. İslami cepheler meydana getirmek, bunları savaştırmak ve bölgedeki, Orta Doğu'daki, hatta yurt dışında, Orta Doğu dışında
ne kadar şuurlu Müslüman, tevhidi bir anlayışa sahip Müslüman, cihat anlayışına sahip Müslüman genç varsa, onların hepsini bu çatışma bölgelerine çekip orada imha ediyor. Harika bir plan yapmışlar yani. Hem grupları savaştırıyor, mezhep savaşı meydana getiriyor. Sünni ve Şia arası, yani Ehl-i Sünne ile Şia arasında nefret tohumları ekiyorlar ve yarınlarda mezhep savaşları başlatmak için, ki zaten başlamış durumda, hem bunu yapıyor, hem bütün bölgedeki, hatta dünyadaki cihat taraftarı gençleri bölgeye çekiyor, çatışma bölgeleri meydana getiriyor. Bu çatışma bölgelerine gençleri çekiyor, orada hepsini imha ediyor. Birbirlerini öldürüyorlar, iş bitiyor. Ve böylece hem onlardan kurtuluyor, binlerce, on binlerce genç telef oldu orada. Bunlar az çok kitap okumuş, namazını kılan, İslamcı olan gençlerdi. Bunlar zoraki bir şeyler, onların hocaları kimse, zoraki bunlara bir şeyler öğretmişti. Hepsi araya gitti. Yıllarca verilen emek hepsi tarumar oldu. Hepsini telef ettiler. Hem bölgede kin ve nefret tohumları ekildi. Bu kanın soğuması 50 sene ister. 100 sene ister. Bu kan soğumaz. Kan girdi mi işin içine, nefret bitmez. IŞİD'in ben böyle bir gücü olduğuna inanmıyorum. Musul onlara teslim edildi. Bütün Orta Doğu uzmanlarının da kanaatleri bu yönde. Yani IŞİD'in böyle bir gücü yok. IŞİD'i abartıyorlar. IŞİD'i mesela televizyonda ellerinde tank, panzer falan böyle var gibi gösteriyorlar. Onlar hep Irak ordusunun tankları, panzerleri. Bir örgütün tankı olur mu? Böyle bir şey mümkün mü? Bu tanklar, bu panzerler neden savaşmadılar bunlara karşı? Musul'da kimse kalmamış. Hepsi, siviller kaçtı gitti. Vali bile kaçmış gitmiş. Ordu kaçmış, polis kaçmış gitmiş. Tamamen teslim etmişler. Ya bu gelen IŞİD değil de Amerika mıdır da siz böyle kaçıp gittiniz bu kadar? Yani böyle süper güç mü size saldırdı da? Senin elinde tank var, panzer var, ağır silahlar var. Merkezi Irak ordusu var. Oradan yardım gelir, uçak gelir, helikopter gelir. Senin elinde merkezi Irak ordusu, senin elinde. Sen nasıl kaçarsın, Musul'u bırakır gidersin? Ve dün mü, önceki gün müydü, Musul valisine telefonla bağlandılar. Ben de o sırada haberlere bakıyordum. Denk geldi. İşte ne olacak filan diye soruyor Türkiye'li haberci. Diyor ki Irak ordusunun gücü yok. Konuşmaya bakın, bu vali konuşması mı? Çoban konuşması bu. Diyor ki Irak ordusunun gücü yok. Buradaki Musul halkı diyor kendisi mücadele ederse eder diyor. Etmezse etmez. Lafa bak, bu bir devlet adamının konuşması mı? Sen Irak devleti adına konuşuyorsun. Vali demek devlet demek. Merkezi Irak ordusunun gücü yokmuş. Sanki Irak ordusu 5 cephede savaş veriyor. Oraya yani ordu göndermeye gücü yok. Sen zaten savaş vermiyorsun ki. Zaten savaşta değilsin. Zaten ordun kışlada bekliyor. Ordu ne için beslenir? Ordu yemek yesin diye mi beslenir? Ordu koyun mudur ki habire yemek yediriyorsun? Ordu dediğim böyle günler içindir. Musul valisinin konuşmasına bakın. Yani sizin bu personellerinizi biz kurtaramayız. İnşallah kurtulurlar falan diyor. Yani vali gibi konuşmuyor. Tam bir cahil konuşması.
Ya da hain konuşması. Yani gelin kendiniz kurtarın demeye getiriyor. Daha doğrusu IŞİD'le anlaşın demeye getiriyor. Daha doğrusu Türkiye'nin Musul ve Kerkük'teki petroller Türkiye üzerinden gidiyor. Barzani Türkiye üzerinden gönderiyor. Buna karşılık yapılmış bir operasyona benziyor bu. Yani Irak merkezi hükümeti diyor ki neden böyle yapıyorsun? Ben buna razı değilim. Türkiye üzerinden gitmesini istemiyorum. O gün mesela yani son sanıyorum 15 gündür ya biraz daha fazla olabilir. Irak petrolü Türkiye'ye pompalandı ve 1 milyon varillik bir büyük gemiyle mesela bir başka bir devlete gönderildi. Yani ve depolama devam edecekti. Herhalde kesilmiştir şu ana kadar. Petrol boru hattını mutlaka durdurmuşlardır. Sanıyorum bununla ilgili yani IŞİD'e bu görev verdiler. Şimdi yani Irak merkezi hükümeti direkt olarak savaşa girmemek için IŞİD'i kullanıyor. IŞİD'e orayı teslim ediyor. Diyor ki ben yapmadım bak IŞİD yaptı. Ve o bölgedeki Kürt gruplarla çatıştıracak herhalde. Yani Barzani ile savaşmaya herhalde gözü alamıyor Irak hükümeti. IŞİD'le savaştıracak herhalde. IŞİD'i yani maşa gibi kullanacak. Zaten bu tür örgütler taşeronluk yapıyorlar. Kim görev verirse tabii şartlarıyla o görevin karşılığında da bir takım istekleri var mutlaka her örgütün. O isteklerini de yaparlarsa bunlar da onların verdiği görevi yapıyorlar. Yani olay aslında Kuzey Irak'ın petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya satılması olayı. Musul ve Kerkük, yani yakında Kerkük'e de girebilirler. Böyle bir durum var. Yani IŞİD'in çok öyle büyütüldüğü kadar bir gücü yok. Fakat tamamen onlara teslim edildi Musul. Bu Irak hükümetinin ve Amerikan hükümetinin birlikte tezgahladığı bir plan olsa gerek. Ve bunun içerisinde İsrail'in olma ihtimali de yüksek. Çünkü Türkiye üzerinden gittikçe petrol, Türkiye bundan kar elde ediyor. Ve Türkiye'ye bu imkanı vermek istemiyorlar. Ne Amerika, ne İsrail, ne de Irak devleti, ne de Suriye.